videomuzda Scratch Junior programının arayüzünü sizlere tanıtacağım. Bu gördüğünüz ilk projeyi açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada Scratch Junior'ı tıkladığınız zaman projelerimizin olduğu sayfaya geri dönüyoruz. Tekrardan artıya basıp yeni projemize giriyoruz. Burada gördüğünüz kedi, karakter ya da kukla diyeceğiz. Karakter ekleme, artıya basarsak yeni karakter ekleme. Ya da karakter silme, uzun basarsak çarpı işaretine basıp karakter silmeyi yarayan bölümümüz. Buradaki ev resmine bastığımız zaman ise yine tekrar ana ekranımıza geri dönüyor. Şimdi buradan başlayarak sırayla hepsini tanıtayım. Bu bizim sahnemiz. Burası da sahnemizi ana ekran yapan yer. Tekrar aynı yere bastığımız ise eski haline geri dönüyoruz. Burası ise grid, ızgara dediğimiz, kedimizin bize yerini belirten. Mesela ileri gitmesini istiyorsak 12. yere kadar, kareye kadar gelmesini istiyorsak kaç kare gideceğini hesaplayabileceğimiz, bize koordinatlarını gösteren, x ve y koordinatlarını gösteren grid, ızgara dediğimiz yer. Tekrar bastığımız zaman eski haline geri döner. Burası ise arka plan seçip arka plan ekleyebileceğimiz yer. Mesela bunu basıp tik tamama bastığımız zaman arka planımızı değiştirebiliyoruz. ABC diye yazan yer ise bizim metin eklemek için, mesela sahne diyelim. Metin ekleyebildiğimiz yer. Böyle bir metin ekledik mesela. Bu da yanındaki geri tuşu gibi gösterilen yer ise, bakın şimdi kuklama bir hareket veriyorum. Hatta şunu koymayalım. Kuklama hareket verip buna bastığım zaman kuklam programın en başındaki yerine geri dönüyor. Yeşil bayrağı birazdan anlatayım. Oraya geri döneceğim. Bu sağ taraftaki ise animasyonunuzda ya da çizgi filminizde birbirleri arasında geçiş yapabildiğiniz sahneleri gösterir. Buraya yeni sahne ekleyerek iki sahne üzerinden animasyonunuzu ya da oyununuzu yapabilirsiniz. Tekrar yine uzun basarak silebiliriz. Bakın şu sağ tarafta bir tane böyle üçgene benzer dört kenarlı ya da dört kenarlı yer var. Bastığımız zaman projemizin ismini değiştirebiliyoruz. Deneme diyelim buna. Deneme deyip yine tamama bastığımız zaman projemizi kaydetmiş oluyor. Bu alttaki renklerimiz ise çocukların da kolaylıkla anlayabileceği grafiklerle birlikte ve renklerle birlikte bildirilmiş kod bloklarımız. Her bir rengin altında onunla alakalı bloklar bulunuyor. Burası da bizim kodlarımızı yazdığımız alan. Bakın mesela mavinin altında hareketle ilgili kodlarımız var. Morun altında görünümle alakalı büyütme, küçültme, görünür yapma ya da görünmez yapma gibi. Yeşil sesle alakalı bloklarımızın olduğu. Turuncu ise bazı kontrollerimizin, döngülerimizin yapabildiğimiz. Kırmızı ise bitişleri yaptığımız. Daha sonra bunların hepsine ayrıntılı değineceğim. Sarıda ise tetikleyicilerimiz. Az önce yeşil bayrak dediğim şey vardı mesela. Yeşil bayrağı buraya koyduğunuz zaman, bakın öncesinde de bir yapboz parçasının girintisi yok. Yeşil bayrağa bastığım zaman programın başlasın deyip devam etmek istiyorsanız kodun devamını arka arkaya buraya birbirine takıyorsunuz. Sonra yeşil bayrağa bastığınız zaman ise sizin programınızı ya da çizgi filminizi tetikleyerek başlatan yer. Alıp bunu yukarı koyduğunuz zaman çöpe atmış oluyorsunuz. Bakın burada bloklarınızı bir yapboz parçası gibi birbirine bağlamanız lazım. Birbirine bağlamadığınız zaman bakın ne yaptı? Hepsini sırayla yaptı. İleri, yukarı, aşağı. Bağlamadığınız zaman ise hangisine tıklarsanız onu yapıyor. Ama biz devamlı yapmasını istediğimiz için bunları birbirine bağlamamız gerekiyor. Yine alıp çöpe attığım zaman bakın bu geri alma. Bu da ileri. Bunları zaten biliyoruz. Buradaki kedimiz neyi anlatıyor bize derseniz, bakın yeni bir karakter ekleyeceğim. Ve uçağı ekleyelim. İki tane karakterim var. Birini böyle alalım, birini böyle alalım. Bakın buradaki uçak var şu anda. Çünkü şu andaki seçili olan benim karakterim uçak. Uçakla ilgili kod alanı. Buraya uçağın ne yapmasını istiyorsak buraya yapacağız. Ama buna basıp bastığım zaman kedi resmi çıktı. Bakın burada da kedi ile ilgili yazacağımız kodları buraya yazacağız demektir. Onun dışında bakıyorum eksik bir şeyimiz var mı? Eksik bir şeyimiz kalmamış. Arayüzümüz bu kadar tanıtımı.
Bakın tekrar yapayım. Tam ekran yaptık. Arayüzümüz bu kadar. Diğer videolarda hepsinin detaylı anlatımlarını bulabilirsiniz.